Oynayamazsınız, mücadeleye girer. Değil mi? Hayır. Evet, sakın kazandırmayın. Evet. İnsan gördüğümüzde böyle bakıyor muyuz? Ne yapıyor? Karşıdaki ayımı oynatıyorum demeye başlar yani. Çünkü kamu spotu gibi oldu biraz ama bence en önemlisi buymuş. Biz hep öyle yaparlar ya. Evet. 1, 2. Herkese yeniden merhabalar. Köpeksel meselelere hoş geldiniz. Bu programda her hafta köpekler hakkında doğru bilinen yanlışları, bilimsel altyapılı bilgileri ve daha da önemlisi kendi deneyimlerimizi konuşuyor olacağız. Ben Nilay. Ben de Ece. Bu da Ragnar. Burada amacımız doğruları konuşmak, farklı fikir ayrılıklarını göstermek. Bizi bir çeşit cehaletle mücadele ekibi gibi düşünebilirsiniz. En azından köpeksel meselelerde. Bu haftaki konumuz köpek gezdirirken yapılan en önemli 3 hata. Hazırsak başlayalım. Köpek gezdirirken yapılan en önemli hatalardan bir tanesi köpeğiniz çok heyecanlıyken evden çıkmak. Şimdi bunu derken ne demek istiyoruz? Eve geldiniz, saatlerce evde yoktunuz ve köpeğiniz sizi bekliyordu. Zaten dışarı çıkmanın heyecanını yaşıyor. Evet. Sizin gelmenizin heyecanını yaşıyor. Bir de o heyecan karmaşasında, bir saniye konuşabilir miyim? Bir de o heyecan karmaşasında köpeğinizin kayışını takıp dışarı çıkarıyorsunuz. Tabii ki de birçok tepkiyi vermesi ihtimal. Evet. Ama ne yapmanız gerekiyor tabii bu ihtimalleri en azından hafife indirgeyebilmek adına? Ne yapmaları gerektiğini söylemeden önce bir de ses tonunu konuşalım. Köpeği çıkaracaksınız. Ay hazır mısın? Dışarı mı çıkıyoruz biz ya? Ay tasman neredeymiş? Ay neler yapacağız? Biz yürüyüşe mi gidiyoruz gibi bir ses tonuyla ve bir heyecan patlamasıyla orada bir duygu geçişi de yaşanıyor. Evet, burada gördüğümüz gibi gayet gerçekte güzel bir örnek oldu. Mesela bu tonlamalarla zaten dışarı çıkmaya başlamak, o direkt sizin eve gelme ve tasmayı görme heyecanıyla da birleşince yürüyüşünüzün çok heyecanlı ve yüksek ve muhtemelen köpeğin sizi inanılmaz çekerek dolaştırdığı bir senaryoya dönüşecek demektir. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Birincisi, İkimizin de en çok kullandığı komutlardan bir tanesi ve sizin de kullanmanızı önerdiğimiz komutlardan bir tanesi rahat veya serbest gibi köpeğe köpek olabilirsin. Artık dışarı çıkabilirsin veya mama koyduğunuzda bir oturdan sonra rahat diyerek mamanı yiyebilirsin gibi bir aslında impulse control komutu eklemek. Yani aslında birçok insan ve birçok eğitmen tarafından bu şöyle anlaşılabiliyor. Köpeği kontrol etmek, köpeği sürekli yönetmek değil, köpeğin duygusal olarak durumunu dengelemek oluyor orada. Evet. Yani mesela eşiklerde en çok yaptığımız şeylerden bir tanesidir. Bir kapı açıldığında fırlamaması köpeğin. Hem güvenlik için çok önemli hem de sakin bir yürüyüşün başlangıcıdır bu. Yani otur ve siz rahat demeden veya yürü demeden, serbest demeden neyse kelimeniz, o kelimeyle kapıdan çıkmak. Yani işte köpeğin önden çıkması değil aslında buradaki problem. Herkesin söylediği gibi. Burada problem heyecanla bir anda atılması. İstemediğimiz şey bu. O yüzden deriz ki işte bir komut bağlayın. Onunla beraber belki ilk adımı siz atın. Sakin atın. O da sizi sakin bir şekilde takip etsin. Amacımız her zaman bu. Yürüyüşte bu şekilde o yüksek heyecan tavanda olmadan başladığında yürüyüşte sakinleyecek. Yani bunu birkaç kere çalıştıktan sonra zaten yapabilirsiniz. Ama tasmayı aldığımda heyecanlanıyor, benimki duramıyor diyorsanız zaten çalışmanız gereken ilk nokta kayışı alıp evde normal şeyler yapmak. Veya heyecanlandıysa kayışı geri yerine koymak veya kucağınıza alıp kanepeye geri oturmak, köpeğinizi gözlemlemek. Sakinleştiğinde tekrar denemek. Kayışı elinize alınca oturmuyorsa ve taktırmıyorsa zaten bu yürüyüşün çok yüksek ve heyecanlı çıkacağının ilk işaretidir. O yüzden bir numaralı bence hatalardan bir tanesi her zaman bu. Ya ve ne yapabilirler? En başa dönecek olursak yine. Köpek sahibi eve geldiğinde köpeği dışarı çıkarmak istediği zaman tabii ki de orada bir duygu patlaması yaşanıyor. Tabii Köpek ki yaşanacak. üzerinize atlıyor, kapıya koşuyor, havlıyor vesaire. Yani kendi kontrolü dışında davranışlar sergiliyor. Bunu yaptığında önceliğiniz eve geldiğinizde elinizi yüzünüzü bir yıkayın, kendiniz bir rahatlayın. Köpeği bir ignore edin önce. Yani o davranışları yapıyorken pekiştirmeyin. Deminki ses tonlarını uygulamayın mesela. Önce kendi bakımınıza, kendi rahatlamanızı sağladıktan sonra baktığınız köpek de rahat. Çünkü sizden etkilenecek. Sonrasında köpeği yavaşça sevebilirsiniz. Severken de çaktırmadan kayışını takın. Bunu çaktırmadan yaparsanız çok daha duygu geçişi yumuşak olacak. Evet. Açın kapıyı ama dışarı çıkıyoruz, hadi bakalım gibi coşturacak cümleler de orada kullanmayın. Sakince dışarı çıkın. Yani siz kendi enerjinizle köpeği aynı şekilde dışarı motive edin. Kapıdan fırlıyorsa da siz kıpırdamayın, durun.
Geri çağırın, bir otur verin. Tekrar mı fırladı? Bunu tekrarlayın. Aslına bakarsanız birkaç tekrarda bu çok güzel bir şekilde yerine oturacaktır. Sadece sakin kalın. Yani en önemlisi bizim duygularımız gerçekten tamamen geçiyor köpekleri. O yüzden siz ne kadar zen Benim olursanız... böyle bir duygum yok ama şu an mesela. Köpeğiniz de o kadar zen olacaktır diyelim. Bir yapabileceğiniz diğer şey de köpeğinizle çıkmadan önce birazcık çekiştirme oynamak. Evin içinde bir enerjinin en başına atın. Daha sonra yine sakinleştirip kapıdan çıkın. Bir diğer tabii ki... Çekiştirme oynayamazsınız. Mücadeleye girer. Değil mi? Hayır. Evet. Sakın kazandırmayın. Yok, kazandırın tabii ki, kazandırın ve çekiştirme oynayın. Belki hani at getir oynamayın evin içinde. Bu çok fazla yükselteceği için çekiştirme yapın, sonra sakinleşsin, sonra çıkın. Ama eğer ki diyorsunuz ki ama ben eve geldim sıkıştı, çıkarmam gerekiyor hemen o anda. Okey, bunu da anlıyorum. O zaman da bir uzun kayışla, yani flexiyle olabilir ve çıkışın heyecanlı olacağını bilerek bunu yapın ve aklınızda şu olsun: bu konuyu benim çalışmam gerekiyor. O kadar sıkışmasına müsaade etmemek aslında bunun çözümü. En doğrusu. Ama Evet. hani bazen tabii ki olabiliyor ve çekiştirme oynayıp da evde beklerseniz orada kaçıracağını biliyorsunuz. Okey, o zaman evden ilk çıkışın zaten o sıkışmayla beraber heyecanlı olacağını kafanıza yazın. Öyle çıkın, bir çişini yapsın, heyecanını atsın belki yürümeye başlamadan önce. Çişini yaptıktan sonra oyuncak yanınızda olabilir. 2 dakika çekiştirin. Sonra oyuncağı kaldırın. Otur, bir sakinleşip yürüyüşe öyle başlayın. Yani lütfen evden çıkarken köpeğinizin en yüksek seviyesindeyken çıkmayın kısacası. Bu bir de. 2. Dışarı çıktık artık. Çıktığımızda da yaptığımız bir diğer hatadan bahsedelim. Genelde köpeğin hiçbir şey yapmasına müsaade edilmez. Yani köpek yerleri koklamasın, benden uzaklaşmasın, kendi başına vakit geçirmesin istiyoruz. Yanımda böyle çok düzgünce yürüsün. Evet. Dışarı çıktığınızda köpeğin zaten ihtiyacı olan şey o günlük stresi atmak ya. Koklamak bunlardan bir tanesi. Yani köpeğin koklamasına izin verdiğinizde köpek hem rahatlama sağlıyor, günün stresini azaltmış oluyor, hem de etrafı check ediyor. Neler geçmiş, neler gelişmiş. Aslında bir videomuzda yine bahsetmiştik. Sosyal medya karıştırmak gibi bir şey. Köpek gündemden haberdar oluyor bu hareketi yaparak. O yüzden köpeklerinizin lütfen koklanmasına müsaade edin. Bu şu anlama gelmiyor: köpek dinlemiyor, bilgilenmiyor, köpeğim bana odaklı bir köpek değil anlamına gelmiyor. Tamamen ihtiyacı olan bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden lütfen buna izin verin. Köpeği sürekli tasmasından çekiştirmeyin. Sürekli stres altında köpeği bırakmayın. Çünkü ihtiyacı var. Evet. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Sürekli gergin tuttuğunuzda koklayamıyor. Gene orada bir duygu geçişi oluyor. Bir gergin yürüyüşe dönüşmeye başlıyor. İhtiyacı koklamak. Ve aynı zamanda köpeğinizi çekiştirmeyin, köpeğinizin koklamasına izin verin diyoruz. Yaptığınız bir şey daha var bu yürüyüşler esnasında: donmak. Evet. Yani köpeğinizi dolaştırırken başka bir şeye odaklanıyor. Bu genelde bir kedi ya da bir köpek olabiliyor. Köpeğinizle birlikte donup bakıyorsunuz. Bunu yapmayın. Evet. Sürekli bir karşı kaldırımdan durup bakan birisine rastlıyorum. Yani bu normal bir şey Ya değil. köpeğimle Biz birlikte yapmıyoruz bunu. Her insan gördüğümüzde böyle bakıyor muyuz? Aa, ne yapıyor? Karşıdaki ayımı oynatıyorum demeye başlar yani. Çünkü bayağı öyle bir pozisyon. Evet. O yüzden yani köpeğiniz hele reaktif bir köpekse buna hiç müsaade etmeyin. Yani her köpeğe dönüp bakıp tanıştırmak, buraya geliyor zaten konu. Bu normal bir sosyal köpek davranışı değildir. Biz ne yapıyoruz? Tanımadığımız insanları yolda sürekli görüyoruz. Birbirimizin yanından geçiyoruz ama hepsine bakmıyoruz. Hepsine selam vermeye çalışmıyoruz. Köpeklerde de böyle olmalı. Yani bir köpek geçtiğinde normal davranabilmeli. Ama siz böyle donup bakmasına müsaade ederseniz orada tansiyon artışı başlıyor veya tanışma isteği başlıyor veya O odaklanma gitgide yükselmeye devam ediyor. Aslında köpek tepki vermeyecekse bile bir süre sonra o kadar bakıyor ki tepki verebileceği bir karşı taraftan davranış görüyor. Yani o kadar bakışıyorlar ki artık bir noktadan sonra bir köpek diyor ki hani ne bakıyorsun? Bakıyor, hareket yok, herhangi bir gelişme yok. Ne bakıyorsun? Haliyle karşı taraf tepki vermeye başlayınca sizin köpeğiniz de sürekli donma tepkisiyle birlikte karşı tarafa tepki vermeye başlayan bir köpek haline geliyor. Ama tabii bu şu anlamada gelmiyor: köpeğinize asla bir şeylere bakmasına izin vermeyin. Tabii ki de etrafla ilgilenecek, bakacak ama yürürken, hareket ederken bunu yapması gerekiyor. Etrafa baksın, illa düzgün yürümek zorunda değil. Zikzak çizerek yürüyebilir, sağa sola takılabilir, fleksiniz dolanabilir. Bu çok normal. Evet. Gezinti köpek için olan bir şey. Yani kendimiz yürüyüşe çıkıyormuş gibi düşünmememiz lazım. Onun için farklı bir zaman dilimi ayırmak gerekir.
O yüzden köpeğimizle eğer yürüyüşe çıkıyorsak tamamen onun ihtiyaçlarını öncelik kılarak bunu sağlamamız gerekiyor. Yani koklamasına müsaade edeceğiz. Yanımızda böyle mum gibi yürümesini beklemeyeceğiz. Yani köpeklerin doğal yürüyüşüne de aykırı olduğunu söylememiz lazım. Evet. Köpekler koklayarak genellikle böyle bir serbest bıraktığınızda daha bir zigzag ya da yarım daireler çizerek ilerlediklerini göreceksiniz. Çünkü bizim gibi dümdüz bir çizgide ilerlemez köpekler. Farklı hem koku takip ederler hem de daha bir zigzag şeklinde giderler. O yüzden bizim onlara şehirde direttiğimiz bu kısa kayış ve işte yanımızdan yürüme onlar için hiç normal değil. Yani düz yürümüyorlar zaten. 4 pati üstünde yürüyorlar, aktarımları farklı. Yani bütün bunları birleştirdiğimiz zaman o dediğim gibi kısa kayışta yürümelerini beklemek ve işte hiç koklatmamak kesinlikle doğalarına aykırı. Evet. Yani şehirde onlardan beklentilerimiz onlara çok fazla geliyor. O yüzden de bu zaten gergin yürüyüşler ve işte reaktif köpeklerin sayıları artmaya başladı. Daha doğal alanlara gitmeye çalışın. Gelen sorulardan bir tanesi de siz köpeklerinizi nasıl yürütüyorsunuz oluyor. Birincisi ben mutlaka rahatı duymadan eşiği geçmelerine yani kapıdan çıkmalarına izin vermiyorum. Ama ondan sonra rahat kelimesini veriyorum ve 2 tane köpeği 2 tane flexiyle yürütüyorum. Ve önümden biri 8 metre diğeri zaten 6 metre flexilerim. Gayet önümden ve çapraz hatta sürekli böyle kendi etrafımda dönüp dans ediyormuş gibi görünüyorum sokakta gezerken. Hiçbir şekilde böyle healing şeklinde yürütmüyorum. Eğer ki bir sınava çalışmıyorsam ya da bir rutine çalışmıyorsam. Videolarda izlediğiniz healingler yani o fokus dediğimiz yukarı bakarak yürümeler bunlar tamamen tiyatral şeyler. Evet. Günlük hayatta uygulamıyoruz bunları. Sınav sahalarında genellikle yaptırıyoruz zaten onu veya hani bir komutla evet ona geçirebiliyoruz kendi köpeklerimizi fakat niye sürekli öyle yürütelim? Yani bu Zaten, şey gibi. evet. Pardon askere gittiğinde hani öyle bir yürüyüş şekli vardır ismini bilmiyorum. Ama hani sürekli bir insandan böyle yürümesini beklemek gibi bir şey. Neden öyle yürüsün? Bunlar biraz daha işin spor kısmı ve tabii ki de tiyatro kısmı. Çünkü hiçbir köpek normal hayatta böyle yürümüyor. Tabii ki de köpeklerimiz bu yürüyüşü biliyor ama biz de günlük hayatta bu yürüyüşü sergilemiyoruz. Bir de bonus da ekleyelim buraya. Bizce yapılan büyük hatalardan bir tanesi de ödülsüz dışarı çıkmak. Evet. En büyüğü hatta yani. Evet. Hatta birçok kez de dışarı çıktığınızda şunu çok iyi biliyorum ki keşke yanımda ödül olsaydı şu davranışını pekiştirebilseydik. Çünkü köpekler o kadar yanlış davranışlarda bulunmaya meyilliler ki ve o bize kadar göre fazla bize göre yanlış ve o kadar fazla da yeni ve güzel davranışlar yapmaya az meyilliler ki yeni bir şey yaptığında mutlaka ödüllendirebilmemiz için yanımızda sevdiği herhangi bir şeyi bulundurmak gerekiyor. Ama ödülden kastımız da genel köpek profiline bakacak olursak yiyecek olandan bahsediyoruz. Yani sadece sesli ödüle bağlı kalmayın. Yani her günde olmasa bile ya yanınızda birkaç parça olsun. Belki o gün vermezsiniz. Bu da okey ama yanınızda olsun. Evet. Benim gene eşimin biraz şikayetçi olduğu şeylerden bir tanesi. Onun montlarını giymeyi çok seviyorum. Kocaman cepleri var. Yani kadın montlarının ve kıyafetlerinin cepleri çok az maalesef. O yüzden onunkileri giyiyorum ve hep diyor ki Ece niye cebimde sürekli benim poşet var ve mama çıkıyor her yerimden. Ben de diyorum ki çünkü ben eğitmen olmakla beraber çok sorumluluk sahibi bir köpek sahibiyim. Bir bütüne baktığımız zaman bunların hepsi birbiriyle zincirleme olan şeyler. Evden çıkışımız, çıktıktan sonra yürüyüş için başladığımızda köpeğe müsaade ettiğimiz şeyler ya da müsaade etmediğimiz şeyler ve tabii ki de bunları pekiştirecek olduğumuz ödülümüz. Yani baktığınızda aslında gerçekten bir zincirden bahsediyoruz. Tabii ki de yapılıp yapılmayacak çok fazla şey var. Sadece 3 maddeyle sınırlandırmamak gerekiyor. Sadece daha kısa ve kompakt bir video olması açısından olan başlıklar bunlar ve tabii ki bizim için en önemli olduğu için. Ödülü sadece yürüyüşlerde de değil, evden çıkarken de kullanabilirsiniz. Yürüyüş esnasında da kullanabilirsiniz. Köpeğiniz çok güzel yatıyordur, hiç yerinden kalkmıyordur. Aferin ödülü olarak da verebilirsiniz. Ya da bir köpeğe odaklanmıştır, odaklanmasını istiyorsunuzdur, yine kullanabilirsiniz. Yani hayatınızın her yerinde ödül kullanabilirsiniz ve bundan da lütfen korkmayın, çekinmeyin. Evet, yani evet hayatımızın her zaman bir yerinde ödül olacak. Olmama ihtimali de var ama neden vermeyesiniz? Yani ben bunu çok merak ediyorum. Neden ödül vermiyorsunuz veya ödül vermek istemiyorsunuz? Yani en önemli şeylerden bir tanesini daha eklemek istiyorum. Lütfen köpeklerinizin kakasını toplayın. Bir köpek sahibi olarak lütfen köpeklerinizin kakasını toplayın. Gerçekten bu Kakaya çok basmak önemli. istemiyorum. Hala. Toplamayanlar yüzünden giremediğim birçok yer var. Aynen öyle. Köpek sahipleri olarak
köpek sahibi olmayanlardan saygı bekliyoruz ama köpeklerin dışkılarını toplamadığımız zaman da bu saygıyı görmediğimizde şaşırmamamız gerekiyor. En çok kötülüğü birbirimize yapıyoruz. Evet, O yüzden aynen lütfen öyle. kamu spotu gibi oldu biraz ama bence en önemlisi buymuş. Biz Gerçekten. bunu en başa Evet, değil alalım. mi? Doğmuşuz aslında bu konuyla, değil mi aşkım? Evet. Bir de tabii gezintiler esnasında en atlamamamız gereken yerlerden bir tanesi de köpeğinizle ilgileniyor olmanız. Bunu her defasında söylüyoruz. Lütfen köpeğinize odaklanarak tamamlayın. Çünkü ihtiyaçları olan şey zaten bütün gün sizi beklemiş olan köpeğinizin sizle zaman geçirmek istiyor olması. Bunu da ihmal etmiyoruz. En önemlisi belki de bu. Yani 3 dedik ama siz o 3'e takılmayın çünkü bir sürü önemli olan şey var. Evet. O sadece bir sosyal medya klişesi gibi bir şey aslında. Aynen öyle. O yüzden izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. ederiz. Köpek sahibi olarak gezintilerde neler yaptığınıza dair ya da karşı taraftan neler deneyimlediğinize dair olan yorumlarınızı da bizimle paylaşırsanız sonraki videolarda biz de bunları açıklarız. Lütfen abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Ve bir dahaki bölümde Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Köpek gezdirirken yapılan 3 hata. 3 demeyelim belki çoğalacak. 3 tane mi başlık koyduk? Bence 3 yapalım.